Herkese merhaba. Bugün gerçekten de insanlık tarihinin en temel, en kafa kurcalayan sorularından birine dalıyoruz. Kötülük içimizde mi doğar yoksa hayat yolunda mı karşımıza çıkar? Soru basit gibi ama bir o kadar da sarsıcı, değil mi? Kötü olarak mı doğarız? Vereceğimiz cevap aslında kendimize ve dünyaya bakışımızı tamamen değiştirebilir. Hadi o zaman bu sorunun peşine düşelim. Şimdi konuya şöyle bir giriş yapalım. Bu kötülük meselesi ne zaman başladı diye merak ediyor olabilirsiniz. Aslında bu son yüzyılın bir sorunu falan değil. Tam tersine insanlık tarihi kadar hatta belki daha da eski bir problem. Düşünsenize insanlığın en eski hikayelerinden birinde bile Kabil'in Habil'i öldürmesiyle karşılaşıyoruz. Yani kötülük sonradan uydurduğumuz bir şey değil, neredeyse DNA'mıza işlenmiş bir hikaye gibi. Bu da meselenin ne kadar derin olduğunu bize gösteriyor. Hani bazen iyilik, kötülük görecelidir deriz ya, işte yaşanan acılara, zulme, haksızlıklara baktığımızda kötülük soyut bir fikir olmaktan çıkıyor değil mi? Bildiğiniz kanlı canlı bir gerçeğe dönüşüyor. Ve işte o somut gerçekler, cinayetler, tecavüzler, savaşlar, zulüm, maalesef liste uzayıp gidiyor. Bunlar insan olmanın o karanlık tarafını, görmezden gelemeyeceğimiz yüzünü bize tokat gibi çarpıyor. İşte bu yüzden kötülük nereden geliyor diye sormak zorundayız. Peki, tamam. Kötülük bir gerçek ama asıl soru şu, kaynağı ne? İşte bu soru binlerce yıldır filozofların, ilahiyatçıların kafasını kurcalayan o meşhur tartışmanın tam da merkezinde yer alıyor. Aslında olay iki temel seçeneğe iniyor. Bir yanda kötülüğün fabrika ayarlarımızda geldiği fikri var, yani doğuştan, kalıtsal bir özellik olduğu. Diğer yanda ise kötülüğün sonradan öğrendiğimiz, hayat içinde geliştirdiğimiz bir nitelik olduğu düşüncesi. Bütün mesele bu iki kutup arasında gidip geliyor. Peki bu iki yoldan hangisi doğru? İşte bizim incelediğimiz kaynak bu konuda çok net bir tavır sergiliyor ve temiz bir başlangıç argümanını öne sürüyor. Gelin bakalım bu ne anlama geliyor? Kaynağın durduğu yer çok net. Kötülük doğuştan gelen kalıtsal bir durum değil. Yani dünyaya kötü olarak gelmiyoruz. Bu sonradan olan bir şey. Peki bu argümanı neye dayandırıyor? İşte tam bu noktada çok güçlü bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Her doğan fıtrat üzere doğar. Hz. Muhammed'e atfedilen bu söz, insanın özünün saf ve temiz olduğu fikrinin adeta temel taşı. Burada geçen fıtrat kelimesi çok önemli. Peki ne demek fıtrat? En basit haliyle her insanın doğuştan getirdiği o saf, temiz, bozulmamış doğa demek. Yani hepimiz oyuna temiz bir sayfayla başlıyoruz. Tamam, o zaman akla hemen şu soru geliyor. Madem hepimiz saf, temiz bir fıtratla doğuyoruz, peki o zaman bu kadar kötülük nereden çıkıyor? Bu bozulma nasıl yaşanıyor? İşte kaynak. Burada ibreyi tamamen seçimlerimize çeviriyor. Kötülük diyor bize yazılmış bir kader değil. Tamamen özgür irademizle yaptığımız hatalı tercihlerin bir sonucu. Yani iyiyi de kötüyü de seçme potansiyeli bizde ama hangisini seçeceğimiz bize kalmış. Peki bizi yanlış seçimler yapmaya iten ne? O saf doğamızı ne bozuyor? İşte burada devreye bir sürü faktör giriyor. İçinde büyüdüğümüz çevre, kişisel çıkarlarımız, hırslarımız, aldığımız terbiye, yaşadığımız tecrübeler. Bütün bunlar bir araya gelip o temiz fıtratı yavaş yavaş aşındırabiliyor. Böylece kötülüğün tanımına da ulaşmış oluyoruz. Kötülük, doğuştan gelen bir özellik değil. Özgür iradenin yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkan, sonradan edinilmiş bir ahlaki bozulma. Yani bir durum, bir sonuç. Başlangıç değil. Ve bu bakış açısı bizi çok önemli bir sorumlulukla baş başa bırakıyor. Eğer kötülük bir seçimse, o zaman iyilik de bir seçimdir. Bu, suçu doğamıza atıp kenara çekilemeyeceğimiz anlamına geliyor. Peki siz ne dersiniz? Bu hem kişisel hem de toplumsal olarak iyiliği seçme ve inşa etme sorumluluğumuzu ne kadar artırıyor?